ikincisi. Tüpraş Stadyumu'nun heyecanını hep beraber yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Türkiye Kupası'nda müthiş bir son 16 turu mücadelesi bizi bekliyor. Özkan, son 16 turunun heyecanıyla karşı karşıyayız. Tek maçlık turun ardından çeyrek finale kimin yükseleceği belli olacak. Kıyasıya bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım turun biletini kim alacak? Orkun Kökçü. Rıdvan Yılmaz için iyi bir top. Ve kaleci bu topa geçit vermiyor. Sani oradan gol atabilir. Ve gol geldi. İlk golü çok erken buldular. Şimdi golün tekrarına bakalım. Kontra hata ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Devamında iki rakip oyuncuya karşı yalnız kalan kalecinin pek fazla seçeneği yok. Rahat bir gol vuruşu. Beşiktaş santra yapıyor ve oyun tekrar hareketleniyor. Bakalım geri dönebilecekler mi? Rıdvan Yılmaz. Raşitsa. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve top çizginin dışında. Beşiktaş taç atışıyla başlayacak. Orkun Kökçü. Ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Etkili bir pas olabilir. Şimdi topu kaleye gönderiyor. Çok iyi kurtardı. Kornerden ceza sahasına ortaladı. Toplayı vurdu ama top kalenin biraz üzerinden dışarı gitti. Kornerden iyi bir orta geldi ama kafa vuruşu az farkla kaçtı. Galatasaray'dan top kaybı. Şimdi Orkun Kökçü'ye doğru. Kaleci bu topu uzaklaştırıyor. Aslani. Rıdvan Yılmaz. Kritik bir pas gönderiyor. Topu kontrol eden Eren Elmalı. Yerden Ndidi. Gabriel Sara. Eren Elmalı. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Sane içeride bu ortayı bekliyor. Tehlikeyi uzaklaştıramıyor. Ve bu tehlikeli topun geçmesini önledi. Yerinde müdahale. Tehlikeli bir pas olacaktı. Singo. Roland Şalay. Şimdi Osimhen topla birlikte kat ediyor. Sane. Ve kaleci bu topu kurtarmayı başardı.
Orkun Kökçü. Çermi. Raşitsa. Aradaki boşluğu düşündü. Tehlikeyi önlüyor. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Ve bu şansı iyi değerlendiremediler. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Skoru eşitleyen gol gelebilir. Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Son anda uzaklaştırıyor. En doğru yerde durdu ve pası kesti. Beraberlik şansı fakat kaleciye takılıyor. Kaleci en kritik anda üzerine düşeni yaptı. Ve oyun devam ediyor. Atak devam edebilir. Şimdi topu uzaklaştırıyor ve taç. Beşiktaş bu bölümde vitesi artırarak bir pozisyon buldu ama beraberlik golüne direkt engel oldu. Tam yerinde müdahaleyle bu pası kesti. Şutunu çekerse büyük tehlike. Gol! Kısa sürede beraberlik golü geldi. Maç hareketli başladı. Şimdi golün tekrarına bakalım. Topu geriye çekerek verdiği pas çok etkili. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Şimdi skorda eşitlik var. 1-1. Eren Elmalı. Gabriel Sara. Bu paslarla uygun bir atak pozisyonu bulmaya çalışıyorlar. Yunus Akgün. Gol! Bir kez daha öne geçiyorlar. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini çalımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Ardından orta mesafeden çok sert vuran oyuncu topu ağlara göndererek muhteşem bir gole imza atıyor. Ve şimdi durum 2-1. Raşitsa. Rıdvan Yılmaz. Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Ve rakip savunma topu kapmayı başarıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Asrani. Ve top ağlarda gol. Rakiplerine cevapları gecikmiyor. Durum berabere. İşte golün tekrarı. Aslında savunmanın ciddi bir baskısı vardı ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. Çekişmeli geçen mücadelede skora bir kez daha denge geliyor. Önemli bir hücum şansı. Hala şutunu çekebilir. Ve top ağlarla buluşuyor.
Ve şimdi golün tekrarı ekranlarda. İki rakip oyuncuya karşı tek başına kalan kalecinin pek fazla seçeneği yok. Savunmadaki oyuncuların tamamen oyundan düştüğünü görüyoruz. Rahat bir gol. Ve şimdi durum 3-2. Çerni. Uğurcan Çakır. Eren Elmalı. Uğurcan Çakır. Davinson Sanchez. Lang. Roland Şalay. İleri uçta pres yaptı ve bu topu kaptı. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Bu top ağlara gitti. Cevapları gecikmedi. Şimdi durum berabere. İşte bakın tekrarında gördüğünüz gibi doğru zaman, doğru yerde onları karşılığını en iyi şekilde alıyor. Skora denge geldi. 3-3. Davinson Sanchez. Yunus Akgün. Osimhen. Gabriel Sara. Ve bu pas hedefini bulmuyor. Hamza Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Kaleci bir gol sevinci daha yaşamasına izin vermedi. daha önceki golüne engel olamamıştı ama bu kez başardı. Osimhen. Etkili bir pas olabilir. Ve offside bayrağı havada. Aslında arkadaşı offside'dan kurtulmaya çalışıyordu. Biraz beklemesi lazımdı. Orkun Kökçü. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Lang. Rashica. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Ve top ağlara gidiyor. Olağanüstü bir geri dönüş. Maçın başında geriye düşmüşlerdi ama pes etmediler. Ve skor 4-3'e geliyor. Eren Elmalı. Lang. Torreira. Yunus Akgün. Galatasaray'dan top kaybı. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Osimhen. Ve top kaleciden dönüyor. Ancak bayrak kalkıyor. Karar offside. Rashica.
İstediği gibi gönderdi. Şimdi daha büyük bir tehlike yaratabilir. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Lan. Kritik bir pozisyon. Orkun. Ve kaleci bu topun yönünü değiştiriyor. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Bir anda kaleyi yoklamak istedi ama isabetli olmadı. Bu tür şutları denemek iyidir. Kalecileri huzursuz eder. Yunus Akgün. Eren Elmalı. Leroy Sané. Gabriel Sara'ya doğru gönderdi. Rıdvan Yılmaz. Ndidi. Ve bu pasın geçmesine izin vermedi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Eren Elmalı. Leroy Sané. Gabriel Sara savunmanın arkasına doğru müthiş düşündü. Ve top ağlarda gol. Rakiplerine cevapları gecikmiyor. Durum berabere. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontratak izlediğimizi düşünüyorum. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat topla buluşan oyuncu zor pozisyona rağmen bitirici vuruşu yapmayı başarıyor. Rekabet düzeyi yüksek bir maç oluyor. Durum bir kez daha berabere. Çerni. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Takımın öne geçirme fırsatı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Rakibin topuna izin vermiyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Topu alan Orkun Kökçü. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Sané tam zamanında yetişti. Rıdvan Yılmaz. Orkun Kökçü. Çerni. Boşluğu buldu, ara pasını gönderdi. Ve bu pozisyonda offside bayrağı kalkıyor. Ndidi. Bu pasla tehlike yaratabilir. Rakibinin şutunu iyi takip etti. Leroy Sané. Sané şimdi top kaybı yaptı. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Hakemin düdüğüne offside kararı geldi. Rıdvan Yılmaz. Raşitsa. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. En uygun pozisyonu bulmak için seri paslara devam ediyorlar.
Topu iyi çeviriyorlar. Bakalım işe yarayacak mı? Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Şimdi skorda üstünlüğü getirebilir. Kaleciden nefis kurtarış. Kontratakta rakibe gol izni vermiyor. Beşiktaş topun hakimiyetini alıyor. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Şimdi kontrata çıkma şansı buldular. Uğurcan Çakır'dan harika bir kurtarış. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Kafa vuruşu direğin hemen üzerinden dışarı gitti. Çok etkili bir kornerdi ama az farkla kaçtı. Gabriel Sara. Gabriel Sara arkaya doğru nefis bir top attı. Şimdi eşitliği bozabilir ve takımını öne geçirdi. Deyim yerindeyse bu gol geliyorum dedi. İşte bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda, doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Ve şimdi durum 5-4. Rashica. Rıdvan Yılmaz. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Ndidi. Pozisyon orta için ideal. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Beşiktaş topu rakipten alıyor. Orkun Kökçü. Aslani takımının atağını şekillendiriyor. Aslani skoru eşitlemek için çok net bir fırsattan faydalanamadı. Gerçekten mutlak gol fırsatıydı ama son vuruşu iyi yapamadı. Gabriel Sara. Roland Şalay. Ve müdahale etkili. Pasını gönderdi. İki takım da topu kontrol etmekte zorlanıyor. Top kayıplarının ardı arkası kesilmiyor. Aslani. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Doğru pozisyon alarak pası kesti. Rakip pres yapıyor. Orkun Kökçü. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Ve bu karşı hücum fırsatı kayboluyor. Rashica. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Atarsa skoru eşitler. Ve kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Beraberlik golü için önemli bir fırsat. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak. Ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Kaleye yakın bir noktadan çok sert vurdu ama farkla kaçtı. Sert ama isabetsiz bir vuruş oldu. Torreira.
Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Ve rakip araya girip topu kazandı. Ndidi. Ndidi. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Gabriel Sara. Kontratak için ideal bir fırsat. Rakibine izin vermedi ve topu taca gönderdi. Galatasaray'dan top kaybı. Çerni. Şimdi dribling yeteneğini sergiliyor. Bir pas arasıyla rakibin pozisyonunu bozuyor. Çerni. Ndidi. Orkun Kökçü. Topun önüne geçti ve kazandı. Osimhen. Topla birlikte ilerleme fırsatı yakaladı. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Top oyun alanında. Direkten döndü ama ikinci bir şans bulabilirler. Ve hakem Tüpraş Stadyumunda ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Maçın ikinci yarısı başlıyor. Beşiktaş bir gol geride fakat elbette her an her şey değişebilir. Beraberlik golü olabilir. Mutlak şansı kaçırdı. Beraberlik için tam aradıkları fırsatı buldular ama iyi bir son vuruş yapamadılar. Ve bu top kalecinin üzerine gitti. Tam zamanında araya giriyor. Aslani. Orkun Kökçü. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Leroy Sané. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Şimdi pasını verebilir. Müsait pozisyon. Ve gol! Beşiktaş maçta beraberliği yakalıyor. İşte golün tekrarı. Aslında savunmanın ciddi bir baskısı vardı ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. Ve şimdi durum 5-5. Davinson Sanchez. Eren Elmalı. Çok yerinde bir müdahale. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Kaleci bu topa geçiş izni vermiyor. Ve top oyun alanını terk ediyor. Taç Beşiktaş'ın. Orta için uygun bir fırsat. Şimdi Orkun Kökçü'ye doğru. Tehlikeli şutla araya giriyor. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak?
Rashica. Ndidi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Beşiktaş topu kaptırıyor. Leroy Sané. Osimhen. Osimhen boşluğu çok iyi gördü. Bu müdahale sonrasında tehlike geçiyor. Müthiş bir zamanlamayla müdahaleyi yaptı. Orkun. Ve gol! Aradıkları golü bulup öne geçtiler. İşte gol tekrar ekranda. Baskının nasıl sonuç verdiğini görüyor musunuz? Sabırlı bir şekilde fırsat yaratmaya çalıştılar ve en sonunda başardılar. Yunus Akgün. Roland Şalay. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Orkun Kökçü. Murillo. Ndidi. Orkun Kökçü. Topu tam olarak uzaklaştıramadı. Şutu gönderdi. Ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Ndidi. Beşiktaş top kaybı yaptı. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Galatasaray topu kaptırdı. Gerçekten de çok basit bir top kaybı yaptı. Aslani. Rashica. Seri paslarla topu çeviriyorlar. Farkı açmak için ideal bir fırsat buldu ama kullanamadı. Bu kadar net bir pozisyonu nasıl kaçırdı anlayamadım. Gabriel Sara. Müdahalesi yerinde. Aslan için müthiş bir fırsat. Topun kaleye ulaşmayacağını gördü ve bıraktı. Kaleciyi hiç zorlamayan bir top oldu. Torreira. Torreira topu kaptırıyor. Ndidi. Kritik bir pas gönderiyor. Şut için müsait. Kaleci bu topa izin vermiyor. Ve topu bir kez daha alana gönderdi. Patrick tamam. Golü bir kez daha izleyelim. Ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. İyi bir müdahaleyle pas arası yaptı. Murillo. Çerni. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Çok büyük bir fırsat. Ve kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Ceza sahasına doğru. Rakip yarı sahada başarılı bir müdahale. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ceza sahasında rakibine göz açtırmadı.
Ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Ve şimdi topun kontrolü karşı takımda. Aslani. Takım arkadaşının yetişebileceği bir pas gönderemedi. Kale vuruşuyla maç devam edecek. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi teknik direktör onu kenara alıyor. Torreira. Şimdi topu kaptırdılar. İki takım da orta sahada topu bir türlü kontrol edemedi. Orta sahadaki karşılıklı top kayıpları bitmiyor. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Tam zamanında engelliyor. Şimdi kaleye gönderiyor. Ve topu kornere gönderiyor. Yakındaki arkadaşına kısa kullandı. Emirhan. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Bu topa vurabilir. Ve kalecinin topa müdahalesi başarılı. Beşiktaş köşe vuruşundan fırsat arayacak. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Ve top dışarıda. Taç atışıyla oyun devam edecek. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Karşısındaki rakibini geçti. Orkun. Asparta dışarıda. Çok sert bir vuruş denedi. Kaleci derin bir nefes aldı ama savunmanın daha dikkatli olmasını isteyecektir. Beşiktaş bugün hem istatistikleri hem de skor tabelasını domine ediyor. Bolca pozisyon ürettiler ve kaliteli ayaklarıyla golleri buldular. Kapanması zor bir fark bu. Belki de bir gol daha bulmaya çalışacaklar. Thiago Calo. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi Raşitsa'ya doğru. Raşitsa! Uğurcan Çakır nefis kurtardı. Davinson Sanchez. Eren Elmalı. Galatasaray topu kaptırdı. Orkun. Çok sayıda pasla hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Oyun kurma girişimleri rakip takımın topu kazanmasıyla bozuluyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Bu top kalecide kaldı. Gabriel Sara. Eren Elmalı. Leroy Sané. Gabriel Sara. Sané tehlikeli bir ara pası gönderdi. Çerni. Murillo. Skorda üstün oldukları için kendi yarı sahalarında zamanı oynuyorlar. Acele etmelerine hiç gerek yok. Sonuçta öndeler. Rakip kalede pozisyon yaratmak için paslaşıyorlar.
Gabriel Sara. Ve normal sürede son 20 dakika ani bir atak fırsatı doğuyor. Tehlike geçmedi. İnanılmaz! Kaleci adeta uzadı. Kısa kullanmaya karar verdi. Sane topu içeriye taşıma çabasında. Hakem yardımcısının yarısıyla offside'ı veriyor. Rashica. Ve topu kontrol edemiyorlar. Ara pasının şiddetini ayarlayamadı. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Rashica. Ndidi. Rashica. Thiago Giallo. Pası yere. Tehlikeli pozisyon. Top ağlara gitti. Fark 3 oldu. Bugün durdurulamıyorlar. Bu gol bir kere daha ekranlarımızda. Gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. Daha bir gol. Hakemin düdüğüyle oyun başlıyor. Beşiktaş 3 farklı skorla galibiyete doğru ilerliyor. Thiago Giallo. Thiago Giallo. Rashica. Emirhan. Gabriel Sara. Yunus Akgün. Galatasaray'dan top kaybı. Çerni. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi Raşitsa'ya doğru. Ve topa müdahale etti. Çok kritik bir müdahaleydi. Bu şutun kaleye gitmesine izin verse belki de topu ağlarında göreceklerdi. Sane kaleye vurdu. Kaleci üzerine gelen topu kontrol ediyor. Aslani. Rashica. Aslani vuruyor. Onun üzerine geldi ve kurtardı. Galatasaray topu kaptırdı. Şimdi şutunu çekebilir. Ve gol! Fark 4 oldu. Rakiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kurdular. Evet, gördüğünüz gibi yakın mesafeden net bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Torreira. Ve bu pas istediği yere gitmiyor. Fiziğini kullanarak topu saklamak istiyor. Çerni. Boşluğu buldu, arabasını gönderdi. Ve önüne doğru gönderilen topu yetişti. Ve
gol yağmuru devam ediyor. Rakip takımın işi artık mucizelere kalıyor. İşte golü tekrar görüyoruz. Savunmada büyük bir boşluk oluştu. Ve kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Son dakikalara net şekilde önde giriyorlar. Eren Elmalı. Galatasaray'dan top kaybı. Bir ortayla ön direği düşündü. Topu tam olarak uzaklaştıramadı. Ve pozisyon sona eriyor. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. Ve bu kritik kontra şansı kayboldu. Ndidi. Topu karşıladı fakat tehlike devam ediyor. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Arkaya doğru iyi bir top. Ve top ağlarda. Ancak bu gol muhtemelen onlar için yeterli olmayacak. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Mücadelede iki takım da birçok kez fileleri havalandırdı. Çerni. Top sürme fırsatını iyi değerlendiriyor. Kritik bir fırsat. Ve kaleci bu şutu kurtardı. Yakınındaki arkadaşını düşündü. Tehlikeyi istediği gibi uzaklaştıramıyor. Thiago Calo. Ndidi. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Çerni. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Aslani. Çerni. Galatasaray topu kaptırdı. Etkili bir pas olabilir. Kontratak fırsatı yakaladılar. Ve top ağlarda. Gollerin ardı arkası kesilmiyor. Rakip takım için gurur kırıcı bir durum. Gole bir kez daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa olabildiğince sert vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Şimdi karşı takım topla oynayacak. Thiago Calo. Rakibine izin vermedi ve topu taca gönderdi. Galatasaray'dan top kaybı. Orkun Kökçü. Bu pasla tehlike yaratabilir. Yakın mesafeden vurabilir. Kaleci bu topu iyi kurtarıyor.
Orkun Kökçü. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Topu alan Osimhen. Muhtemel bir kontratak. Osimhen. Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. Kaleci topa geçit vermiyor ama tehlike sürecek. Galatasaray topu kaptırdı. Takım arkadaşının önüne doğru. Thiago Callo. Yunus Akgün. Thiago Callo. Thiago Callo. Aslani. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Ve maçtaki 3. golünü atıyor. Hat-trick yaptı. Şimdi golü yeniden izleyelim. Bir anda kendisini kalenin karşısında buldu ve hiç tereddüt etmeden golünü attı. Torreira. Yunus Akgün. Torreira. Nefis bir ara top gönderiyor. Ve top ağlara gidiyor. Ancak buruk bir gol oluyor. Bugün rakiplerine karşı çok etkisiz kaldılar. Gole bir kez daha bakıyoruz. Torreira ince ara pasıyla tehlikeli hücumu başlatıyor. Devamında kaleciyle birebir kalan oyuncunun ne kadar şık bir plase vurduğunu görüyorsunuz. Klas bir gol. Tek tarafın mutlak hakimiyetinin olduğu bir maç oluyor. Orkun Kökçü. Aslani. Torreira topu kaybetti. Kontratak fırsatı yakaladılar. Bu vuruş başarılı olmadı. Torreira. Leroy Sané. Sané gole çok yakın. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Beşiktaş turun kazananı oluyor. İlk düdükten itibaren üstün bir oyun sergilediler ve rahat bir skorla tur atladılar. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı ve bireysel performansı oldukça yüksekti. Gerçekten bugünkü maça damgasını vurdu. Rakip savunmaya zor anlar yaşattı ve unutulmayacak bir hat-trick yaptı.